Esenlikler değerli Öntürk takipçilerimiz. Bu akşamki konuğumuz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Ali Akar. Sayın Ali Akar Sivas'ta doğdu. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1990'da Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde açılan sınavı kazanarak araştırma görevlisi oldu. 1992'de yüksek lisans çalışmasını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eski Anadolu Türkçesi alanında hazırladı. Doktorasını ise 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili Anabilim dalında tamamladı. 1999-2000 yılları arasında askerlik görevini Karaharp Okulu'nda yedek subay öğretim elemanı olarak yaptı. 2006'da doçent, 2011 yılında profesör oldu. Çalışma alanı yoğunlukla Türk dili tarihi, tarihi Türk lehçeleri, Oğuz grubu lehçeleri, eski Anadolu Türkçesi, Türkiye diyalektolojisi ve Türkiye ile Türk dünyası sosyal ve kültürel ilişkileri olan Ali Akar'ın ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı. Rusya, İsveç, Hollanda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan, Ukrayna, Romanya, Kosova, Mısır ve Suriye'de çeşitli bilimsel toplantılarda bulundu. 2012 yılında İsveç'in Uppsala Üniversitesi'nde Türkiye'de diyalektoloji çalışmaları ve son dönem Türkoloji eğitimi konularında seminerler verdi. 2017 yılında 5. Türk Dünyası Ekonomi Forumu tarafından Türk Dünyası'na Hizmet Ödülü, 2018 yılında Kırgızistan İstiklal Devlet Üniversitesi tarafından Manas'ın Mirasçıları Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü ve 2019 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından alanında en çok araştırma yapanlara verilen Sosyal Bilimler Bilim Ödülü ile ödüllendirildi. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Türk diline hizmet etmeyi sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Yayınlanmış kitapları Türk Dili Tarihi, Muğla Ağızları, Muğla ve Yöresi Ağızları, Gelibolulu Mustafa Ali, Mirkatül Cihat, Dil İncelemesi Metin Dizin, Nuri Yüce Armağanı, Türk Dilinin Tarihi, Oğuzların Dili, Eski Anadolu Türkçesine Giriş, Düşünen Türkçe, Bilge Tonyukuk yazıtı ve Kültük'ün yazıtı. İyi akşamlar, hoş geldiniz Sayın Ali Akar Bilgen. Hoş bulduk Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, beni böyle Öntürk Akademisi'ne konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz de Öntürk Akademisi'ne üye olduğunuz için ve söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve ben sorularıma şöyle başlamak istiyorum Sayın Bilgen. Türk diline hizmet etmeyi sürdürüyor dedim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde. Türk diline hizmet etmek ne demek? Yani yazar olarak mı yoksa bilim adamı olarak mı? Buyurun. Evet, Türk diline hizmet etmek hem yazar olarak hem sanatçı olarak hem de devlet adamı olarak mümkün. Dolayısıyla bir dil kendi başına yazı dili, kültür dili, sanat dili olamıyor. Onun arkasında bir bilim gücü, devlet gücü, sanat adamlarının olması lazım. Eğer devlet adamları, yazarlar, sanatçılar, aydınlar, bilinçli kişiler dillerine sahip çıkarlarsa, dillerini uygarlık dili, medeniyet dili, sanat dili, kültür dili, eğitim dili yapma yoluna girerlerse o zaman dillerine hizmet etmiş oluyorlar. Dolayısıyla dile hizmet etmek böyle. Biz de kendi branşımız doğrultusunda yaptığımız yayınlarla karınca kararınca Türk diline hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki Ali Akar Bilgen, Türk dilinin ilk devirlerinde dilimize sahip çıkan bilim adamı, devlet adamı, şair, yazar var mıdır? Ve bunlar kimlerdir? Evet, Türk diline hizmet eden birçok bilim insanımız, devlet adamımız, sanatçımız vardır. Tabii bunu biz yazılı kaynaklardan takip ederek ancak anlayabiliyoruz. Elbette yazılı kaynaklarda olmayan, isimleri tarihe geçmemiş
birçok yazarımız, sanatçımız vardır ama tarihe geçenlerden ilk başlayacağımız kişi elbette Bilge Kağan. Köktürk yazıtlarında, Moğolistan'daki Köktürk yazıtlarında Bilge Kağan 734 yılında kardeşi Kültigin için yazdığı yazıtta Türk beylerinin Çin'e giderek orada Çin kültürünü benimseyip Türkçe isimlerini unuttuklarını, o Türkçe isimler yerine Çinlilerin isimlerini aldıklarını, kendi kültürlerini bozduklarından söz ediyor. Yani orada biraz aydınlardan, beylerden yakınıyor. Zaten maalesef Türkçenin bozulması da halktan değil de aydın tarafından, aydınların yabancı dillere, yabancı kültürlere öykünmesi sonucu oluyor. Bu bakımdan bununla ilgili ilk tespiti elbette Bilge Kağan yaptı. Sonra Bilge Tonyukuk'ta vardır. Türklerin kültürlerini, dillerini korumasıyla ilgili olarak. Demek ki bizim dilimize ilk hizmet eden devlet adamları, aynı zamanda bunlar yazar tabii. Bu metinleri de onlar yazdılar. Yazıcılar sadece bir bürokrat, yönetici değil, aynı zamanda entelektüel bu insanlar. Daha sonra ikinci kategoride alacağımız kişiler Uygurlar çağına geldiğimizde Uygurlar Maniheizmi ve Budizmi kabul ettiler. Fakat Maniheizmi ve Budizmi kaynak dillerinden almadılar. Bu ne demek? Kaynak dilleriyle almamak o dillerin eserlerini Türkçe'ye çevirme anlamına geliyor. Yani Türkler Budizmi kabul ettiler ama Buda'nın hayatını Türkçe'ye çevirdiler. Genellikle din dilleri kendilerini kabul ettirirler. Yani eğer Budist olduysanız Hint dilinde kabul edeceksiniz. Sanskrit dilini kabul edeceksiniz. Bu ne demek? Budist olmak, Sanskrit olmak veya Çinlileşmek demek. O Uygur aydınları Budizmi kabul ediyorlar ama Budizmin kitabını, kutsal metinlerini Türk diline çeviriyorlar. Böylece Türk dili o dönemde Çince'nin, Hintçe'nin ve Farsça'nın hakimiyet kurduğu o Doğu Asya'da, Orta Asya'da dördüncü büyük dünya dili oluyor. Ben buna ilk Türk Rönesansı diyorum. Eğer Uygur aydınları olmasaydı Türkçe o coğrafyada bu büyük diller tarafından, kültür dilleri tarafından boğulup yok edilip gidecekti. Çünkü dünya gerçekten bir diller mezarlığıdır. Dünyada şu anda 7.000 civarında dil var ama her hafta bir tane dil yok oluyor. Küçük dilleri, büyük diller, kültür dilleri yok ediyorlar. O anlamda Uygur katiplerinde bu kategoriye koyacağız. Demek ki Uygurların Türk diline çok büyük hizmeti oldu hocam. Doğru Çok mu? büyük, çok büyük ve ilk Türk Rönesansı diyorum ben ona. Evet. Peki bizim Anadolu Türkçesine hizmet edenler kimlerdi? Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Aşık Paşa bunlar arasında sayılabilirler. Elbette yani o Orta Asya'da Uygurların oluşturduğu gelenek, iklim Kaşgarlı Mahmut'la, Yusuf Has Hacip'le devam ediyor. Bakın Kaşgarlı Mahmut da onların içerisinde saymak zorundayız. Türkler Müslüman oluyor, Bağdat'a geliyorlar. Fakat Bağdat'ta askeri güç Türklerin elindedir. Fakat Araplar ve Farslar Türkleri küçümsüyorlar. Siz bozkırlısınız, sadece savaşırsınız. Sizin diliniz, kültürünüz zayıftır diyorlar. Bunun üzerine Kaşgarlı Mahmut o halkın arasından derlediği sözcükleri bir araya getiriyor ve Bağdat'ta bir kitap yazıyor. Bu Divan-ı Lügat-ı Türk. Ve bu kitapla aslında siyasal bir mesaj veriyor. Araplara Türkçeyi öğretme falan amacı yok. Diyor ki siyasi mesaj. Türk dili Arap dili kadar büyüktür. Türk dili Fars dili kadar büyüktür. Dolayısıyla Türklerin büyük bir kültürü vardır, büyük bir medeniyeti vardır. Bu bakımdan bu kitabı da halifeye sunuyor, takdim ediyor. Diyor ki Arap halifesi. Ve böylece
Türk dilinin o çağda en büyük hizmetkarlarından biridir. Türkçe diyor Arapça ile at başı beraber gider. At başı beraber, o çağda bu lafı söylemek çok kolay değil. Neden? Çünkü Arapça din dili olmuş. Kutsal dil. Orta çağda din dilleri, batıda Latince, doğuda Arapça kutsal olarak görülüyor. Oysa diller kutsal değildir. Diller iletişim aracıdır. Arapça kutsal değil, Farsça kutsal değil. Türkçe de kutsal değil ama bize göre, kendi kültürümüzün dili bize göre bir değer ve bir güzelliktir. Bu anlamda Kaşgarlı Mahmut Arap dünyasında, Arap halifesinin bulunduğu başkentte böyle bir eser veriyor. Tabii Anadolu'ya geldiğimizde tablo Orta Asya'dan taşınan bu dil milliyetçiliği, dile sahip çıkma, Hacı Bektaş'la Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre ile Hacı Bayram Veli ile devam ediyor. Burada tabii Hacı Bektaş Veli çok önemlidir. Çünkü Hacı Bektaş Veli gerçekten Anadolu'yu aydınlatanlardan biridir. O çağda insan merkezli bir din anlayışı, kadınlara değer verme, kadınların okutulmasını istiyor Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli o zamanlar. Ve beline ve diline sahip çık diyor. Bak bu slogandır böyle. Hacı Bektaş'ın sözü. El dediği memleket. El dediği soy sop. Dil dediği de dil, Türkçe. Dolayısıyla bu sözleri söylüyor ve Yunus Emre de bundan ilham alarak Türkçe ilahiler okumaya başlıyor. Türkçe ilahiler okuması, halkın arasındaki Türkçe sözcükleri kullanması halkta büyük bir coşku yaratıyor. O sırada da ne oluyor? Osmanlı Devleti kuruluyor. Osmanlı Devleti bunun üzerine işte Türkçeyi resmi dil olarak kabul ediyor. İran'da kurulan Selçuklu Devleti aslında Farsçayı resmi dil kabul etmişti. Yunus Emre ve onun çağdaşları Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre sayesinde Osmanlı coğrafyasında oluşturulan Türkçecilik hareketleri, iklimi, havası Osmanlı Devleti'nin Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmesini sağlıyor. Tabii Yunus Emre çağında bir kişiye daha biz saygılarımızı bildirmemiz lazım. Karamanoğlu Mehmet Bey. Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 günü Konya'ya girdiğinde bir ferman okutuyor. O güne kadar hep Farsça yazılıyormuş defterler, divandaki fermanlar falan. Diyor ki bundan sonra Türkçeden başka dil konuşulmayacak ve defterler dahi Türkçe yazılacak diyor. Defter dediği bu devletin resmi evrakı. Dolayısıyla demek ki Karamanoğlu Mehmet Bey, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, bunlar tabii sembol kişiler. Bunların dışında da bir sürü Türkçe yazan, Türkçeyi geliştiren yazarlarımız, şairlerimiz var o dönemde. Bunlar da Anadolu'da 13. yüzyılda Türkçe'ye hizmet edenler. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ulu Önder Atatürk'ün Türk dili çalışmalarına çok önem verdiğini biliyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, tabii Türk diline tarih boyunca hizmet edenlerin hepsini terazinin bir kefesine koysak, Atatürk'ü de bir kefesine, Atatürk ağır basacak. Neden? Kaşgarlı Mahmut da çok büyük biridir, Yunus Emre de, bunlar bizim dil önderlerimiz. Fakat Atatürk bunların yaptıklarının hepsini topluyor. Atatürk bunların hepsinin bilincinde. Kaşgarlı Mahmud'u biliyor, Orhun yazıtlarını biliyor, Türkçe'ye çevirtiyor onları. Dede Korkut'u biliyor, Kutadgu Bilig'i biliyor, hepsini biliyor. Hepsini bildiği için işte 1928'de bütün Türklerin okuma yazma öğrenebilmeleri için 1 Kasım 1928'de fonetik olarak daha okunabilen, öğrenilebilen yeni alfabemizi kabul ediyoruz. 1 Kasım 1928'de. Ondan 4 yıl sonra da
12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kuruyor Atatürk. Zaten Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün en önemli şeylerinden biri Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyor. Bu çok önemli. Temeli kültürdür. Ne demek? Türk kültürü. Türklük kültürü üzerine oturmuş bir devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşte bu Türk Dil Kurumu'nu da kurduğunda Atatürk buradaki amacı şu: Türk dilinin her bakımdan bilim, sanat, kültür, edebiyat, tıp, hukuk, hayatın bütün alanlarında hakim olmasını, geliştirilmesini ve bir İngilizce gibi, Fransızca gibi, tabi o zaman İngilizce yoktu, Fransızca modaydı. O 1950'lere kadar Fransızca dünyanın geçerli diliydi. Ve o zaman işte Fransızca, İngilizce, Almanca neyse bütün dünyadaki büyük diller kadar Türkçenin de etkili olmasını istiyordu. O yüzden Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Ve önce bütün köy öğretmenlerine görev veriyor. Diyor ki halkımızın arasında yaşayan sözcükleri toplayın. Ve ne kadar sözcük toplanıyor biliyor musunuz? 450 bin. Şimdi bizim Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde 75 bin sözcük var madde başı. Ve onlardan sonra bir derleme sözlüğü oluşturuluyor. Ve derleme sözlüğünde halkımızın kullandığı o kadar çok kelimeler var ki o kelimelerin hepsi Atatürk'ün verdiği direktifler doğrultusunda toplanıyor. İlk imla kılavuzumuz, ilk Türkçe sözlüğümüz, işte Dede Korkut'un ilk baskıları, Kutat Gubilik, Divani Lugatet Türk, hepsi onun direktifleriyle şey yapıyor. Ve Atatürk Çankaya Köşkü'nde gecelere oturduğu zaman yanında hep mutlaka bir edebiyatçı, bir dilci, bir şair bulunuyor. Sanat adamları, bilim adamları, kültür adamları. Dolayısıyla bütün tarihimiz boyunca Türk diline hizmet sürecini görüyor ve onu kendi şahsında birleştirerek yeni devletin temeline koyuyor Türk dilini. O yüzden de bakınız, o yüzden insan mirasını kime bırakır? Evladına bırakır. Birincil evladı. Atatürk kime bırakıyor? Türk Dil Kurumu. Türk gençliğine, ama maddi mirasını da Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na bırakıyor. Bakınız. Şu anda Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun mirasları, yani yayınları, kitapların hepsi Atatürk'ün bu şahsi mirasından dolayı şey yaptı. O bakımdan Atatürk Türk diline hizmet edenler şeyi içerisinde çok önemli bir yere ve değere sahiptir. Dille ilgili de biliyorsunuz Atatürk'ün birçok sözü var. En meşhuru da herhalde Türk demek, Türkçe demektir şeklinde özetleyeceğimiz bir ifadesi var. Evet hocam. Sizin şahsınızda Türk diline hizmet eden bütün büyüklerimizi saygıyla, hürmetle ve minnetle anıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de. İnşallah gençlerimiz, bu videomuzu dinleyen, bu söyleşimizi dinleyen gençlerimiz de bu tarih boyunca Türkçe'ye hizmet eden büyüklerimizin eserlerini okurlar. Ona göre birer dil bilinci ile şuurlu bir Türk milliyetçisi olarak hayatlarını devam ettirirler. Umarım ve dilerim. Evet, biz de. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.